Merhabalar herkese, ben Süleyman, Pizza Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. Tekrardan sizlerin karşısına çıktık. Bugünkü videomuzun konusu IMET 2023 sınavının değerlendirmesi olacak. Sena, merhabalar. Roma La Sapienza 6. sınıf tıp öğrencisi. Bizim şu an mentörümüz, IMET mentörümüz. Sena, hoş geldin. Hoş buldum Süleyman Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İtalya'ya geldiğin gibi bizleri ziyaret ettin. Çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Benim için de büyük bir zevk. Kesinlikle. IMET 2023 sence nasıldı? Şimdi şöyle ki Cambridge'in sınavı yapmadığı çok belli oluyordu. Yani sınavı artık biliyorsunuz siz de Cambridge hazırlamıyor. Evet. İtalyan Eğitim Bakanlığı hazırlıyor. Cidden İtalyan Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir sınav çıktı karşımıza. Yani daha çok bilgi soran, işte bilmeyen öğrencinin kalem oynatamayacağı, mantık sorularının daha azaldığı, bilgi kısmının daha yüklü olduğu, şıklar arasından elemenin yapılmanın zor olduğu, işlemdense daha çok cidden hani yorum ama hani bilgi üzerinden yorum gerektiren, çalışmayan öğrenciyi direkt eleyen, çalışan öğrenciye de çok güzel meyvesini veren bir sınav oldu. Evet. IMET İtalya'da İngilizce tıp eğitimi almak istiyorsanız girmeniz zorunlu olan sınav. IMET 2011 yılında İngilizce olarak başladı. O yıldan beri Cambridge Assessment sınavı yaptı. İngiltere merkezli uluslararası sınav hazırlayan bir kurum. Lakin 2023 yılında artık IMET'i yapmayacağını duyurdu. Bu sene IMET İtalyan Milli Yükseköğretim Bakanlığı tarafından hazırlanan, özellikle hazırlanmasında Roma La Sapienza Üniversitesi ve Pavia Üniversitesi'nin katkı sunduğu bir sınav oldu. Hep tabii bizler de IMET sınavına, soru tarzlarına alışmıştık. Bu yıl öyle olmadı. Bu yıl şöyle bir handikap oldu. Sınavı çok geç, böyle bir değişikliği çok geç duyurdular. Ve hiç sınavın soru tarzları, konu başlıkları bununla alakalı hiçbir açıklama yapmadılar. Tabii. Yani aslında bunu biraz bekliyorduk. Siz de hatırlarsanız sınavdan 1-2 ay önce öğrencilerle çok az bunu konuşmaya başlamıştık. Demiştik ki İtalya ya Cambridge'e benzer bir yöne gidecek ya da kendi İtalyan sınavı olan TOEFL'e benzer bir yöne gidecek. Bu sınavda aslında TOEFL yönüne gitmeyi tercih etti. Yani TOEFL sınavını aslında çevirsek çok benzerini IMET yapmış oldu. Öyle olunca da işte Cambridge sınavına hazırlanan öğrenci biraz aslında afallamış oldu. Çünkü sınavda daha mantık sorusu beklerken, işlem sorusu beklerken bir anda bilmediği bilgilerle karşılaştı ve kafası karıştı. Evet, ama kesinlikle halen zor bir sınav değil bence IMET. Biraz ayrıntı bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçirirseniz IMET'i bence YKS'ye hazırlanan öğrenci rahatlıkla yapabilir. Bu yıl zaten kaynaklarımızın önemli bir kısmını da güncelledik. Aynen öyle. IMET 2024 öğrencilerimiz için soru tarzlarını da ona göre uyarlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde kurslarımız da buna yönelik olacak. Peki Sena, sence sınav zor muydu IMET 2024? Çok öğrenci bana kızacak ama bence çalışana zor değildi. Yani o şok belki öğrencileri hani biraz bocalatmış olabilir. O sınavlarda farklı bir şey görmenin getirdiği o gerginlik belki zorlatmış olabilir. Ama dürüst olacağım, çalışan öğrencinin yapabileceği bir sınavdı. Yani hiç söylenen dışında bir konu çıkmadı. Konularda hiç bilmeleri gerekenin ötesinde bir bilgi çıkmadı. Sadece o bilgiye sahipse öğrenci o soruyu çözdü. Değilse, o detayı bilmiyorsa çözemedi. O yüzden bence sizin de dediğiniz gibi düzgün bir çalışmayla, düzgün kitap çalışmasıyla, uzun uzun konu çalışarak hala kolaylıkla yapılabilecek bir sınav. Bir de her okulun açıklanan listesinde kazanan öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'den öğrenciler, Pizza Edu'nun öğrencileri. Bu yıl IMET Dünya birincisi de bizden oldu zaten. Çok büyük bir başarı. Ahmet Hakan öğrencimiz Bologna Üniversitesi'ni birincilikle kazandı. Peki IMET'te böyle IMET hazırlanan öğrenciler için stratejik olabilecek noktalarda neler onlara tavsiye edebilirsin? Temel bilimlerin temel konularını çok iyi detaylı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da daha önce de söylediğim gibi soru çözmekten geçmiyor, konu çalışmaktan geçiyor. Birçok farklı kaynaktan, ki yani PISA Test Prep'te o yüzden bir sürü kaynak veriliyor öğrencilere. Birçok farklı kaynaktan, birçok farklı şekilde, yani hem izleyerek, hem dinleyerek, hem belki başkasının anlatmasını dinleyerek aynı konuyu çok kez dönün ki olabildiğince fazla detay öğrenin. Ve konuyu öğrendikten sonra oturup da hani Türkiye'deki sınava çalışır gibi lütfen İngilizce test çözmeyin. Yapmanız gereken şey sürekli konu tekrar yapmak ve bu şekilde sınava hazırlanmak. Ki geçen sene de biliyorsunuz en yüksek puan öğrencimizle konuştuğumuz zaman söylediği şey çok iyi konu çalıştım demek oldu. Ben de öğrenciler sürekli soru çözmek istiyorlar ama
Benim de öncelikli olarak tavsiyem tüm konuları öncelikli olarak tamamlamak. Sonrasında çalıştığınız konularla alakalı sorular çözmek, sürekli deneme çözmekle sizin netlerinizi arttırmak. Ne zaman ki tüm konulara yönelik eksikliğiniz biter, o zaman göreceksiniz ki deneme skorlarınız, performansınız da artacak. IMET 2023'te okul bazlı olarak çok yüksek bir puan artışı olmadı. Ortalama 5 ile 10 puan arası non-EU, Avrupa Birliği üyesi olmayan öğrenciler için bir puan artışı oldu. Zaten bunu bekliyorduk. 1-2 okulda da puan düştü. Küçük düşüşler. Küçük düşüşler, bunlar da olabiliyor. Zaten IMET'in sınav doğasında kesinlikle var. IMET sınav öncesi tahmini puanlar yapmıştım. 2 okul hariç 13 üniversitede bu sıralamayı tutturdum. Ben örneğin daha az söylemişim. Benimkiler o kadar tutmadı bu sene. Öyle mi? Evet. Ben bir puan aralığı vermiştim. Çoğu üniversite için o puan aralığını tutturdum. Tebrikler. 1-2 okulda sadece puan beklentimin biraz sadece altında kaldı. Onun dışında yanılmadım. Yani ama şeyi diyebiliriz değil mi? Yani her sene daha fazla öğrenci geliyor. Kesinlikle. Gelen öğrenciler her sene daha çok çalışarak giriyor ve şu an sınav çalışan öğrenciyi cidden öne atacak bir sınav. O yüzden çalışmayla hala çok iyi puanlar alınabilecek ve hani çalışılmazsa da geride kalınabilecek, o yığılmada kalınabilecek bir sınava dönüştü. Ben bir de şunu gözlemledim Sena, yıldan yıla giren aday sayısı aynı kalsa dahi giren öğrencinin akademik backgroundları, yani akademik geçmişleri daha iyi. Aynen yani öyle. Yıldan yıla daha iyi öğrenciler var. Aynen öyle, aynen öyle. Bu yıl zaten ülkemizde de öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı Türkiye'de de tıp kazandı. Ne Tabii. güzel, ne güzel. Aynen. Türkiye'de de bayağı tıp kazanan öğrencilerimiz var. IMET ile çok rahat isterseniz YKS'yi de aynı anda götürebilirsiniz. PISA Test Prep'in deneme sınavları olacak. Ara tatilde ve yazın yaptığımız kurslar var. Onlara mutlaka IMET'e katılan öğrenciler için katılmalarını tavsiye ediyorum. Sene içerisinde de mezun öğrencilerimize yönelik online yapılan kurslara da PISA Test Prep vasıtasıyla katılabilirsiniz. 2024 yılında da ben şöyle bir şey bekliyorum. IMET sınavı bence artık Ekim'de değil de daha önce Eylül ayında olur. Eski sisteme döner diye tahmin ediyorum. Yani geçen sene IMET 2023'te bir şey hissi vardı sanki. Biz bunu bu zamana yetiştirmeye çalışıyoruz hissi vardı yani. Hani sınavdaki hem sorular olsun hem sınav takviminin açıklanması, örnek soru açıklanmaması falan. Hani biraz daha böyle hızlı yapılmış bir sınavdı sanki. Bu sene daha oturmuş bir sınav sistemi bence de olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Öğrencilerde başka gözlemlediğin husus oluyor mu Sena? Ben şeyi belirtmek istiyorum. Yani denemelerden de konuştuk. Denemelerle ilgili şeyi eklemek istiyorum. Arkadaşlar denemelerde puan görmektense, yani çünkü her deneme birbirinin aynısı değil. Her deneme sizin bildiğiniz her konudan çıkacak diye bir şey de yok. Puan üzerinden ilerlemektense hangi konularda eksiğim bunu görmek için deneme kullanmak çok önemli. Yani denemeyi stratejik kullanmak çok önemli aslında. O yüzden hani kursa da gidiyorsanız, denemeye de gidiyorsanız her zaman bence kendi ilerlemenizi, kendi geri kaldığınız konuları kendiniz özel olarak tutmaya çalışın ve biraz sürecin sorumluluğunu almaya çalışın. Yani bu kadar konu bilmem gerekiyor, sınav şu zaman olacak, böyle hazırlanacağım ve bunun için ne yapabilirim? Bunu hep kenarda kendiniz hazırlanmanız gerekiyor. Geçen sene bence çok yüksek alan öğrencilerde hep bunu gördük. Yani kendi sınav sorumluluğunu alan öğrenci, kursa gitmesi gerekiyorsa kursa gitmesi gerektiğini kabul eden, denemede sürekli bir konuda eksik yapıyorsa, belki kitaptan anlamıyorsa bunu başka bir yerden takviye etmesi gerektiğini öğrenen. Bence süreci yönetme açısından o sorumluluğu almak ve hani sınav ne kadar değişirse değişirsin. Siz konuları bildikten sonra sınav isterse bir daha değişsin. Yine bir değişim olmayacak aslında konuyu bildikten sonra öğrenci. O yüzden benim size önerim, sorumluluğunu alın konuların ve bütün konuların bütün detaylarını öğrenmeye çalışın. Sonrasında IMET isterse 75'e çıksın, yine bir sorun olmayacaktır. Kesinlikle bu konuda seninle hemfikirim. Çalışmak için de zaten fazlasıyla ellerinde hem dijital hem de basılı olarak materyal olacak. Bu noktada çok değerli bilgiler verdin Sena. Teşekkürler size. Seninle çalıştığımız için gerçekten çok şanslıyız. Birçok öğrencinin hayatına dokunuyorsun. Yüzlerce öğrencinin İtalya'da tıp kazanmasına sen de katkı sundun. Bu anlamda da tekrar sana teşekkür ediyorum. Bu tarz böyle videoları takip etmek için mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Pisa Edu, Pisa Pisa Edu, Pisa Edu, Pisa Pisa Edu, Pisa Edu, Pisa Pisa
Pisa